Asena'nın Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine pratik mi pratik bir tarifle geldim. Tarifim için 5 adet yeşil domates kullanıyorum. Kırmızı domates kullanabilirsiniz ama sert olanları tercih etmelisiniz. Çünkü kızartma işleminde sulanıp dağılabilirler. 5 adet yeşil domatesimi gösterdiğim kalınlıkta doğruyorum. Çok kalın olursa istediğimiz sonucu vermez. Çok da ince olursa yine istediğimiz sonucu vermez. Domateslerimi artık doğradım. Uygun bir kaseye alarak ikinci işleme geçmek istiyorum. Uygun bir kaseye aldığım yeşil domateslerimin üzerine bir şişe olacak şekilde maden suyu ekliyorum. Maden suyu domateslerimin ekşiliğini alacak ve sonrasında eklediğim unun daha kıtır olmasına yardımcı olacak. Bu şekilde yarım saat kadar bekletiyoruz ki maden suyunu iyice içine çeksin. Tabii ondan önce bir tuzlayalım. Tuzunu da iyice içine çeksin. Her yerine gelecek şekilde tuzu yaydırıyorum. Yarım saatin sonunda domateslerimi suyundan arındırmam gerekiyor. Bunun için süzgece döküyorum ve süzgeçte bir 10 dakika kadar bekleteceğim. Bu şekilde bütün suyundan arınmasına yardımcı olacağım. Tamamıyla suyu süzülen domateslerimi artık unlayabilirim. Unumun içerisine tuz katmadım. Zaten domateslerimi tuzladığım için gerek duymadım. 1 su bardağı un 5 adet domates için yeterli oldu. Fazlasına gerek yok. Domateslerimizin her yerine unu ulaştırdık. Şimdi domateslerimizin 3. aşaması olan kızartma işlemine geçelim. Kızartmak için 1 çay bardağı yağ kullandım. En büyük tavamı orta ateşe aldım ve yağın kızmasını bekledim. Yağımız kızdıktan sonra domateslerimizi ekliyoruz. Bu arada çok çabuk kızarıyorlar. En fazla 4-5 dakikada hazır hale geldiler. Çok fazla kızartmayacağız. Bu şekilde kızardıktan hemen sonra arkasını çevirip kızartıyorum ve sonrasında hazır hale geliyorlar. Domateslerimiz yumuşacık oluyorlar ama dağılmayacak kıvamda. Çok çiğ kalırsa sert olur ve bizi rahatsız edebilir. Çiğ de bırakabilirsiniz. Sadece unun biraz kızarmasını bekleyerek ama bir 5 dakika kadar alt üst kızarttıktan sonra tamamıyla yumuşadığını gözlemleyebiliriz. Domateslerim artık hazırlar. Servis için isterseniz yeşil soğan, maydanoz ya da kuru nane kullanabilirsiniz. Ben maydanoz kullanmayı tercih ettim. Bu şekilde de size yakından göstermek istiyorum. Sesinden de anlaşıldığı gibi dışı kıtır kıtır oldu. Bu tarifle benimle karşılaştıysanız başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. YouTube Asena'nın Mutfağı kanalıma ulaşarak diğer tariflerime de göz atabilirsiniz. Sizleri kanalımda bekliyor olacağım. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorum bırakarak, kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızda arkadaşlarınızla paylaşarak yine bana destek olabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.